Popüler tarih kitaplarında ve sosyal mecralarda neredeyse herkesin büyük bir hayranlıkla anlattığı o meşhur siper hikayesi aslında tamamen imkansızdı. İşte zamanın, matematiğin ve resmi belgelerin bize sunduğu sarsılmaz kanıtı. Çanakkale Savaşı denildiğinde gözünüzün önüne nasıl bir sahne geliyor? Muhtemelen barut dumanları, havada çarpışan mermiler, yıkılan siperler ve tüm bu mahşer yerinin tam ortasında, mum ışığında kitap okuyan soğukkanlı bir komutan. Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede, savaşın en kanlı anlarında bile kitap okuduğu gerçeği kesinlikle bir efsane değil, tarihi bir hakikattir. Ancak popüler kültür, bu muazzam entelektüel duruşu daha da romantize etmek isterken, çok büyük bir kronolojik hataya imza attı. Kulaktan kulağa yayılan o yaygın rivayete göre, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal, kurşunların yağmur gibi yağdığı o daracık siperlerde Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu romanını okuyordu. Feride'nin idealist hikayesiyle cephedeki o ağır psikolojik baskıdan sıyrıldığı, bu naif romanla teselli aradığı anlatılır durur. Bu hikaye kulağa ne kadar hoş, ne kadar insani ve etkileyici geliyor değil mi? Ancak tarih, duygularla veya güzel temennilerle değil, soğuk, somut ve sarsılmaz gerçeklerle yazılır. Günümüzde popüler kültürün ve bazı amatör tarih anlatılarının bir parçası haline gelen bu iddia, tarihsel ve kronolojik açıdan kesinlikle kabul görmemektedir ve tamamen bir yanılgıdan ibarettir. Gelelim bu popüler efsaneyi temelinden sarsan ve onu tamamen imkansız kılan o kesin kronolojik gerçekliğe. Çanakkale Savaşı, 1915 yılının Şubat ayında başlamış, müttefik ordularının arkalarına bakmadan çekilmesiyle 1916 yılının Ocak ayında son bulmuştu. Yani her şey 1915 yılının o çetin aylarında yaşanmıştı. Peki Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı ne zaman kaleme alındı ve ne zaman dünya ile buluştu? Edebiyat tarihi kayıtları bize çok net ve tartışmasız bir tarih veriyor. Çalıkuşu, ilk olarak 1922 yılında Vakit gazetesinde tefrika edilmeye başlandı. Hemen ardından da aynı yıl içinde kitap olarak basıldı. Matematiksel gerçek ortada. Çanakkale'de silahlar susalı, siperlerin üzerine otlar kaplayalı tam 7 yıl olmuştu. Mustafa Kemal'in 1915 yılındaki Çanakkale siperlerinde, henüz yazılmamış, mürekkebi bile dökülmemiş, yazarının zihninde bile şekillenmemiş bir romanı okuması fiziksel, zamansal ve mantıksal olarak tamamen imkansızdır. Peki bu kadar açık bir kronolojik hataya rağmen, bu yaygın efsane nasıl doğdu ve neden toplum hafızasında bu kadar kolay yer edindi? Tarihsel belgeler ve dönemin hatıratları bize bu büyük karışıklığın asıl sebebini gösteriyor. Mustafa Kemal, Çalıkuşu romanını gerçekten de cephede, çadırında okumuştu. Ancak Çanakkale'de değil, 1922 yılının Ağustos ayında, Büyük Taarruz'un hemen öncesinde ve sonrasında, cephe gerisindeki Akşehir'de okumuştu. Yaverlerinin ve yakın çalışma arkadaşlarının anılarında aktarıldığına göre, o fırtınalı günlerde sabahlara kadar askeri planları inceleyen lider, dinlenmek için eline bu yeni yayımlanan romanı alıyor. Feride'nin Anadolu'daki öğretmenlik mücadelesini büyük bir hayranlıkla takip ediyordu. Hatta romanı o kadar çok beğenmişti ki, yanındaki diğer komutanlara da mutlaka okumalarını tavsiye etmişti. İşte toplumsal hafıza, bu iki büyük ve destansı cephe hikayesini zaman içinde birbirine karıştırarak, 1922'nin o meşhur roman okuma sahnesini, çok daha dramatik ve popüler bir dekor olan 1915'in Çanakkale siperlerine monte etti. İşte tam bu noktada, bu tarihi mitin çöküşüyle birlikte karşımıza çıkan o büyük dönüş noktasına, videonun en güçlü anına geliyoruz. Madem siperlerde Çalıkuşu okunmuyordu, o dehşet anlarında, gökyüzünün bomba yağdırdığı Anafartalar'da, Conkbayırı'nda ve Arıburnu'nda Mustafa Kemal'in elinde gerçekten hangi kitaplar vardı? Gerçek, o popüler edebi efsaneden çok daha sarsıcı, çok daha profesyonel ve çok daha hayatiydi. O ölüm kalım günlerinde, siperdeki komutanın elinde bir genç kızın aşk hikayesi veya edebi bir kaçış şablonu değil, binlerce askerin hayatını kurtaracak, bir savaşı zafere ulaştıracak ağır askeri teoriler, haritalar, topografya kılavuzları ve strateji kitapları bulunuyordu. Mustafa Kemal'in askeri dehası, sadece doğuştan gelen bir sezgi yeteneği değil, muazzam bir bilimsel okuma disiplininin ürünüydü. O Çanakkale cephesine gelmeden çok önce, Manastır Askeri İdadisi ve İstanbul Harp Akademisi'ndeki eğitimi boyunca batılı askeri literatürü adeta hafızasına kazımıştı.
Özellikle Osmanlı askeri eğitimini modernize eden Alman General Kolmar von der Goltz'un, yani Goltz Paşa'nın kuramsal eserlerini, taktik el kitaplarını çok iyi biliyordu. 1915 yılında 19. Tümen Komutanı olarak Gelibolu Yarımadası'na adım attığında, onun karargah mühimmat sandıklarının içinde sadece kurşunlar veya top mermileri taşınmıyordu. O sandıkların içi Alman askeri doktrinlerini, piyade hücum tekniklerini, savunma stratejilerini ve gece taarruzlarının sosyolojisini anlatan teknik kitaplarla doluydu. Siperdeki o loş gaz lambasının ışığında, dışarıda İngiliz ve Fransız bataryalarının gürültüsü dünyayı sarsarken, Mustafa Kemal'in incelediği metinler, çağdaş harp sanatının en ağır, en analitik kuramlarıydı. O siperde bir edebi sığınak, bir hayal dünyası aramıyordu. Aksine, düşmanın lojistik hatlarını nasıl felç edeceğini, elindeki kısıtlı cephaneyi en verimli nasıl kullanacağını, makineli tüfek mevzilerini hangi stratejiyle susturacağını bilimsel olarak hesaplıyordu. Fransızca asıllarından okuduğu askeri mecmualar, topçuluk kılavuzları ve arazi haritaları onun siperdeki en etkili, en ölümcül silahlarıydı. Kitaplar onun için bir zaman geçirme aracı değil, savaşı kazanmanın rasyonel formülüydü. O dönem cepheyi ziyaret eden edebi heyetlerin ve gazetecilerin şahitliklerinde de belirtildiği üzere, onun çadırı bir kumandan odasından çok, haritalarla ve askeri şerhlerle dolu bir çalışma laboratuvarını andırıyordu. Mustafa Kemal, cephede sadece başkalarının askeri teorilerini okumakla kalmıyor, aynı zamanda kendi pratik tecrübelerini de birer askeri kitaba dönüştürüyordu. Çanakkale Savaşı'ndan önce ve hemen sonra kaleme aldığı Zibit ve Kumandan ile Hasbihal veya Cumalı Ordugahı gibi teknik eserler, onun askeri meseleleri ne kadar derinlemesine, ne kadar bilimsel bir süzgeçten geçirdiğinin en büyük kanıtıdır. Siperde edebi bir roman okuduğu efsanesine sarılan popüler kültür anlatıları, aslında bir askeri dehanın arkasındaki o muazzam entelektüel emeği, kurmay ciddiyetini ve profesyonelliği farkında olmadan gölgelemektedir. O siperde askerin moral durumunu nasıl yüksek tutacağını, taarruz anında alt kademedeki subayların nasıl inisiyatif alması gerektiğini bu bilimsel okumalar ve yazdığı taktik notlar sayesinde formüle ediyordu. Düşmana karşı Conk Bayırı'nda o tarihi süngü taarruzu emrini verdiği an, fevri bir çılgınlık veya şans eseri alınmış bir karar değil, günlerce incelenen topografya haritalarının, düşman tümenlerinin kapasite analizlerinin ve askeri coğrafya bilgisinin süzgecinden geçmiş kesin bir rasyonel matematikti. Popüler kültürün yaratmaya çalıştığı o naif, dertli okuyucu imajının arkasında, aslında askeri bilimi en uç noktasında, ölümün kıyısında uygulayan, soğukkanlı ve muazzam eğitimli bir kurmay zekası gizliydi. Tarihsel hafızanın bu nevi kronolojik kaymaları ve MIT üretme eğilimleri, aslında toplumların kahramanlarını daha insani, daha sanatsal ve duygusal bağlarla hatırlama arzusundan kaynaklanır. Bir liderin elinde kurşun kalemle sert bir askeri kılavuz çizdiğini düşünmektense, bir romanın duygusal sayfalarında hüzünlendiğini hayal etmek popüler kültüre her zaman daha çekici gelmiştir. Ancak Çanakkale gibi bir mahşer yerinde kazanılan o muazzam zaferi, yazılmamış bir romanın sihirli etkisine bağlamak, orada dökülen kanın, sergilenen askeri dehanın ve sabahlara kadar harita başında harcanan zihinsel mesainin hakkını teslim etmemektir. Mustafa Kemal Atatürk, Çalıkuşu'nu ve daha birçok ölümsüz edebi eseri hayatının doğru zamanlarında, doğru cephe gerilerinde büyük bir estetik zevkle okumuştur. Fakat Çanakkale siperlerinin gerçeği, romantik bir romandan çok daha sert, çok daha bilimsel ve tamamen askeri stratejinin o rasyonel dünyasına aitti. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Çanakkale siperlerinde parıldayan o zekanın, sadece fiziki bir cesaretle değil, kütüphanelerden taşınan o devasa askeri ve felsefi birikimle beslendiğini çok daha net görebiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, popüler efsanelerin ötesinde, gerçek bilimin, stratejinin ve askeri kuramların rehberliğinde yürüyerek o imkansız denilen zaferi kazandı. Siperdeki o gerçek askeri kitaplar, haritalar ve el yazısı taktik notlar, bugün bağımsız bir ülkede özgürce yaşayabilmemizin, tarihin akışını değiştiren o muazzam kararların en dürüst, en sarsılmaz şahitleridir. Kahramanlarımızı efsanelerin sahte süsleriyle değil, onların gerçek entelektüel güçleriyle, muazzam dehalarıyla tanımak ve anlamak, tarihe olan en büyük borcumuzdur. Peki sizce popüler tarihin yarattığı bu nevi duygusal efsaneler, tarihi şahsiyetleri anlamamızı kolaylaştırıyor mu, yoksa onların gerçek dehasını ve profesyonel emeklerini gölgeliyor mu?
Çanakkale siperlerindeki bir komutanın elinde askeri bir strateji kitabı olduğunu bilmek, sizin gözünüzdeki Atatürk imajını nasıl şekillendiriyor? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve analizlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cephede Okunan Kitaplar serimizin bu ezber bozan ilk bölümünde, popüler bir mitin arkasındaki somut gerçeklerin izini sürdük. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine cephe hatlarındaki o gizemli ve stratejik okumaların peşine düşmeye devam edeceğiz. Bu kez Trablusgarp'ın o kızgın çöllerinde, Bedevi çadırlarının gölgesinde Mustafa Kemal'in elinden düşürmediği o meşhur antropoloji ve sosyoloji metinlerine, o metinlerin yerel halkı örgütleme ve gerilla harbi stratejisi geliştirmedeki gizli etkilerine odaklanacağız. Bir sonraki bölümde tarihin o en gerçek, en çarpıcı satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.